Ne kadar diyet, spor yaparsanız yapın, göbek bölgenizdeki yağlardan bir türlü kurtulamıyorsanız çözümü yanlış yerde aradığınızı hiç düşündünüz mü? Ve hayatınızda yapacağınız basit birkaç düzenleme ile bu yağlardan sonunda kurtulabileceğinizi bu videoda bugüne kadar muhtemelen farkında bile olmadığınız göbek bölgenizde yağlanmaya yol açan asıl problemin ne olduğundan ve bu problemi çözmeniz ile göbek bölgenizdeki yağlardan sonunda nasıl kurtulabileceğinizden bahsedeceğim. Ve emin olun bunu başardığınızda sadece estetik değil, aynı zamanda çok daha sağlıklı bir vücuda kavuşacaksınız. Göbek yağlanması, diğer bir adıyla abdominal yağlanma, maalesef günümüzde birçok kişinin müzdarip olduğu sorunlardan bir tanesi. 2010 yılında Almanya'da 1700 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada erkeklerde %75, kadınlarda ise %47 oranında göbek yağlanması tespit edildi. Üstelik göbek yağlanması sadece kilolu kişilerde bulunmuyor. İnce bir vücuda sahip olup göbek bölgesine yağlanma olan birçok kişi var. Bu insanların birçoğu da daha estetik bir vücuda kavuşmak için bu yağlardan kurtulmak istiyor ama bir türlü başaramıyor. Ayrıca göbek yağlanması sadece estetik bir problem de değil. Bu nokta çok önemli. Abdominal yağlanma aynı zamanda birçok sağlık problemine yol açabilir ve birçok sağlık probleminin de habercisi olabilir. Ve maalesef göbek yağlanması olan birçok insan bu problemin farkında değil. Bu yüzden bu videoda özellikle bu konuya değinmek istedim. Göbek yağlanması ile birlikte iç organların çevresinde görülen yağlanma, yüksek tansiyon, trigliserit, kolesterol, insülin direnci gibi birçok metabolik sendromun en büyük habercisi. Çalışmalar bel çevresinin kalçaya göre sadece %10 genişlemesinin kalp krizi riskini tam %82 arttırdığını gösteriyor. Diyabet hastalığında da tablo benzer. 16.000 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada bel çevresi kalın olan kadınların ince olanlara oranla diyabet hastalığına yakalanma riskinin 6 kat daha fazla olduğunu tespit edilmiş. Diğer yandan göbek yağlanmasının kanser riskini artırdığını gösteren de birçok çalışma mevcut. Yani ben inceyim, sadece göbek bölgemde yağ var veya estetik açıdan beni rahatsız etmiyor diyebilirsiniz. Ama estetik açıdan olmasa bile göbek yağlanmasına sağlık açısından dikkat etmeniz ve önlem almanız gerekebilir. Hatta sizin için daha bile mühim olabilir. Çünkü çalışmalar vücudu ince ama bel bölgesi kalın olan kişilerin daha büyük bir risk altında olduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra göbek yağlanması yaşayan birçok kişinin bunun vücut tipine bağladığını, kendisine genetik miras kaldığını düşünerek kabullendiğini veya birçok nedenden dolayı bu yağlardan kurtulamayacağını düşündüğünden artık pes ettiğini görüyor. Bugüne kadar göbek yağlarınızdan kurtulamanızın nedeni buna mahkum olmanız değil. Çözümü yanlış yerde aramanız. Bu videoda anlatacaklarım ile siz de sonunda göbek yağlarınızdan kurtulabilirsiniz. Peki neden özellikle göbek bölgenizde yağlanma yaşıyorsunuz ve ne yaparsanız yapın, ne kadar spor, diyet yaparsanız yapın, bu yağlardan bir türlü kurtulamıyorsunuz? Çalışmaların çok net gösterdiği bir şey var. Göbek bölgenizdeki yağlanmanın asıl nedeni stres. Hele ki bu stres kronik haldeyse, yani hayatınızın her anında altta yatan bir stres varsa, o zaman göbek yağlanması yaşamanız kaçınılmaz hale geliyor. Bu yüzden problemin asıl kaynağı olan stresi hesaba katıp buna yönelik çözüm üretmezseniz göbek bölgenizdeki yağlardan kurtulmanız imkansıza yakın olacaktır. Peki stres nedir? Öncelikle bir bundan bahsetmek gerekiyor. Çünkü stresin günlük hayatımızda ne kadar büyük bir rolü olduğunu farkında olmamız lazım. Stres özünde vücudumuzun algıladığı tehditlere veya zorluklara karşı verdiği tepkidir. Dolayısıyla stres aslında bizim hayatta kalmamızı sağlayan çok önemli bir mekanizma. Örneğin bir anda sizi köpek kovalamaya başladı. Sinir sisteminiz savaş veya kaç moduna girer ve vücudunuzun bütün kaynaklarını köpekten kaçıp hayatta kalabilmeniz için optimize eder. Kalp atışlarınız, nefesiniz hızlanır, kan basıncınız artar, kaslarınıza ve beyninize enerji sağlamak için kan şekeriniz artar. Stresin de yaptığı budur aslında. Çok ilkel bir mekanizmadır ama atalarımız stresin yarattığı fizyolojik etkiler sayesinde hayatta kalmıştır. Bununla birlikte vücudumuzun stres tepkisi vermesi için illa fiziksel bir tehdit olmasına gerek yok. Sizi kovalayan bir köpek yok diye stres yaşamıyorsunuz sanmayın. Örneğin iş yerinde yapacağınız bir sunum sizde küçük düşme, rezil olma gibi bir endişe yaratıyorsa vücudunuz bunu tehdit olarak algılayacak, alarm durumuna geçecek ve stres tepkisi verecektir. Veya bir sınavda başarısız olma, ailenizin beklentisini karşılayamama kaygısı. Günümüzde stresi sık sık tetikleyen bir başka etken ise sosyal medya. Örneğin sosyal medyada ideal bir vücut gördüğünüzde sosyal standartlar gereği kendinizi tehdit altında hissedeceğinizden vücudunuz yine stres tepkisi verecektir. Beynimiz ne yazık ki gerçek fiziksel stresörlerle kafamızda yarattığımız stresörler arasındaki ayrımı yapamaz. Sizi kovalayan bir köpek ile kafanızda oynattığınız bir hayali senaryo arasında onun için bir fark yoktur. Hepsine aynı tepkiyi verecektir.
Bu yüzden de ilkel bir mekanizmamız diyoruz. Dolayısıyla evrimsel süreçte yırtıcılardan kaçıp bizim hayatta kalmamızı sağlayan, yani bizim için son derece yararlı olan stres, günümüzde o kadar farklı sebeplerden dolayı tetiklenmektedir ki gittikçe birçok kişide kronik hale gelmektedir. Ve maalesef bu yüzden günümüzde pek çok kişi kronik stresten müzdarip. Son 50 yılda kronik stres oranı toplumda tam 3 kat arttı ve abdominal yağlamada bununla paralel bir artış gösteriyor. Peki bize tehlike anında fayda sağlayan stres sürekli tetiklenip kronik hale geldiğinde nasıl göbek yağlamasına sebep oluyor ve sağlığımıza nasıl zarar veriyor? Hatırlayın, stres anında vücudumuzun savaş veya kaç moduna girdiğinden bahsetmiştim. Bu sırada vücudumuzda HPA sistemi aktive oluyor ve böbrek üstü bezlerden kortizol hormonu salgılanıyor. Kortizol ise tehlike anında kasları ve beyni enerji sağlamak için yağ yakımını tetikliyor. Yani aslında yağ yakımını hızlandırıyor. Peki öyleyse sürekli stres altındayken daha fazla yağ yakmaz mıyız? Maalesef mekanizma böyle işlemiyor. Stres kronik olduğunda HPA sistemi sürekli tetikleniyor ve kortizol normal seviyelerine düşemeyip sürekli yüksek kalıyor. Kortizolun yarattığı yıkım kan şekerini artırıyor. Bu zamanla insülin direncine sebep olarak insülin seviyesini yükseltiyor. Bu da kandaki şekerin yağ olarak depolanmasına sebep oluyor. Kortizolün iştah artırıcı etkisi de devreye girdiğinde artık yağlanmak kaçınılmaz oluyor. Neden bu yağlanmanın özellikle göbek bölgesinde olduğuna baktığımızda da burada yine kortizolün büyük etkisini görüyoruz. Kortizolun bağlandığı reseptörler abdominal yağ dokuda yüksek oranda bulunduğundan yüksek kortizol bu bölgede yağlanmaya sebep oluyor. Özetle kronik stres ile yükselen kortizol seviyesi hem direkt hem de dolaylı yollarla göbek bölgesindeki yağlanmayı artırıyor. Diğer taraftan kronik stres sizin metabolizma hızınızı etkiliyor. Ne demiştik? Stres anında ilkel beyin bir tehlike algılar. Bu durumda vücudumuzun enerji kaynakları olan yağ depolarını tüketmek istemez. Bu yüzden de metabolizmanızı yavaşlatır. Yani gün içinde yaktığınız kalori ve dolayısıyla yağ miktarı azalır. Bu durumda artık klasik diyetlerle yapılan kalori alım yakım hesaplamaları alt üst olacaktır. Siz günlük kalori alım miktarınızı azaltsanız bile vücudunuzdaki yağları, özellikle göbek bölgenizdeki yağları yakmanız çok zorlaşacaktır. Kronik stres aynı zamanda siz farkında olmasanız bile sizin beslenme alışkanlıklarınızı etkiler. Stresliyken sadece kısa bir an için bile olsa insanların abur cubur tarzı besinleri yeme isteği artar. Ve işin diğer bir kötü tarafı, stresliyken yediğiniz bu besinler yüksek kortizol seviyelerinden dolayı özellikle göbek bölgenizde yağlanma yapar. Aynı zamanda kronik stres altındayken vücudunuzun metabolik dayanıklılığı da düşüyor. Bu durumdayken nispeten sağlıklı beslenseniz bile diyabet gibi metabolik hastalıklara yakalanma riskiniz artıyor. Diğer bir ilginç nokta ise stresliyken iştahınız artıyor ama yediğiniz besinlerden aldığınız tat ve tatmin azalıyor. Özellikle sağlıklı besinlerden. Yani yediğinizden de bir şey anlamamaya başlıyorsunuz. Şöyle diyebilirsiniz, stresliyken insanın bir şey yiyesi olmaz, dolayısıyla kilo verir. Ama kronik stres söz konusuysa iş bu kadar basit olmuyor. Stresliyken insanların %70'lik kısmı daha fazla yemeğe eğilimli oluyor ve yedikleri de daha çok işlenmiş gıdalar, yani enerji seviyesi, kalori seviyesi daha yüksek gıdalar oluyor. Bu da kilo alma olasılığını artırıyor tabii ki. Diğer taraftan aşırı kilolu olmak da kronik stres riskini artırıyor. Yani kronik stres ve kilolu olma durumu birikimli bir şekilde birbirini besliyor. Bu yüzden kronik stres altındayken diyet yapmakta ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları oturtmakta çok daha zorlanırsınız. Yani kilo vermek ve bu verdiğiniz kiloyu korumak sizin için çok daha zor olacak. Ne kadar disiplinli olmaya çalışsanız da, kendinize ne kadar yüklenseniz de bir yerde pes etme olasılığınız çok yüksek olacaktır. Ve bu sizin suçunuz değil. Listen up, people! I have anxiety! Stresi çözmeden sağlıklı beslenme alışkanlıklarını devam ettirmeniz çok zor. Bu yüzden de zaten çalışmalar diyet programlarını bırakmanın birinci nedeninin stres olduğunu söylüyor. Bu yüzden önce problemin asıl kaynağını çözmeniz gerekiyor. Kronik stresi çözmeden yapacağınız her diyet programı, egzersiz programı maalesef başarısızlığa mahkum olacaktır. Ve işin daha da kötüsü, göbek yağlarınızdan kurtulamadığınız her geçen gün sağlığınız da zarar görecektir. Peki ne yapmak lazım? Bu yağlardan kurtulmak için iki farklı yol izleyebiliriz. Birincisi kortizolu direkt düşürecek aksiyonlar almak. İkincisi ise stresi azaltıp kortizolü dolaylı yoldan düşürmek. Çünkü hatırlayın, kronik stresin yüksek kortizole, kortizolün de göbek bölgesine yağlanmaya sebep olduğundan bahsetmiştim. İlk olarak kortizol seviyesini düşürmek için sağlıklı beslenme alışkanlıkları işe yarayacaktır. Örneğin yüksek stres ve kortizol seviyeleri zamanla vücudunuzda kronik inflamasyona sebep olur. Dolayısıyla bu durumda antiinflamatuar besinler veya besin takviyeleri mutlaka işe yarayacaktır. Aynı zamanda düzenli fiziksel egzersiz kortizol seviyesinin düşmesine yardımcı olup göbek yağlanmanızı azaltabilir.
azaltabilir. Yapılan bir çalışmada 16 haftalık egzersiz programı kişilerin göbek bölgesinde %14'lük bir incelme sağlamış. Yalnız her egzersiz aynı etkiyi vermeyebilir. Yapacağınız egzersizin türünü, şiddetini, sıklığını doğru seçmeniz ve buna göre programlamanız lazım. Örneğin kronik stres altındaysanız sık yapacağınız yüksek şiddetli egzersizler kronik stresinizi daha da kötü yapabilir. Bu yüzden bir egzersiz profesyoneline danışmanızda fayda var. Bunun yanı sıra besin takviyeleri kortizol seviyenizi düşürmenize yardımcı olabilir. Bunları başlıca kalsiyum, magnezyum, B vitamini, omega 3, triptofan olarak sıralayabiliriz. 2013 yılında yapılan bir meta-analize göre kalsiyum, magnezyum ve B vitamini eksikliklerinin kronik stresi artırdığı bulunmuş. Bu yüzden özellikle kalsiyum, magnezyum ve B vitamini eksikliğiniz varsa bunları takviye etmeniz kortizol seviyenizi azaltacağından göbek yağlamanızı da azaltmaya yardımcı olabilir. Benzer şekilde çalışmalar omega 3 desteğinde fayda sağlayabileceğini gösteriyor. 44 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada 6 hafta boyunca günde 4 gram balık yağı alan deniklerin kortizol seviyelerinin düştüğünün ve göbek yağlanmanın azaldığını gösteriyor. Amino asit türlerinde ise triptofanın kortizol üzerindeki etkisi dikkat çekici. Sosyal strese bağlı kortizol seviyesini ölçen bir çalışmada 6 gün boyunca günde 2,8 gram triptofan alan deneklerin almayanlara oranla kortizol seviyelerinin çok daha düşük olduğu bulunmuş. Dolayısıyla görünen o ki günde ortalama 3 gram triptofan hem sosyal ortamlarda yaşayacağınız stresi hem de göbek yağlanmanızı azaltabilir. Yalnız bu söylediğim bütün besin takviyelerini bir uzmana danışmadan almamanızda fayda var. Çünkü aldığınız bir destek farkında olmadığınız bir alerjinizi, rahatsızlığınızı tetikleyebilir veya kullandığınız bir ilaçla etkileşime girebilir. Bütün bu anlatımları yapma amacımız sizin en bilinçli kararları vermenize yardımcı olmak ve en bilinçli kararda her zaman bir uzmana danışmak olacaktır. Peki alkol? Göbek yağlamasından bahsediyorsak alkolden bahsetmemek olmaz tabii. Hepimizin bildiği gibi bira göbeği denen bir tabir var. Gerçekten böyle bir şey var mı? Alkol kullanmak göbek yağlanmasına sebep oluyor mu? Kısaca evet, alkol kullanımının göbek yağlanmasına sebep olduğunu gösteren birçok çalışma mevcut. Özellikle tek oturuşta ne kadar alkol aldığınız en belirleyici gibi gözüküyor. Bu yüzden göbek yağlanmasına karşı alkol alımınızı azaltmanız, özellikle tek oturuşta 2 kadeh veya şişe üzerine çıkmamanız faydanız olacaktır. İkinci yol olarak direkt stresi azaltıcı önlemler alabiliriz. Belki yaşadığımız ortamı, çevremizdeki insanları değiştiremesek bile bunların bizi nasıl etkilediğini değiştirebiliriz. Köpekten kaçma örneğini hatırlayın. Bu durumda köpek gerçekten bir tehlike oluştururken bugün günümüzde biz çoğunlukla hayali tehlikelerden kaçıyoruz ve hayali tehlikelerle savaşıyoruz. Bizim tehlikemizin adı sosyal statü, bizim tehlikemizin adı kariyer kaygısı, ekonomik kaygılar, yeterince fit olmamak. Bunların hepsi aslında bizim kafamızın içindeki tehlikeler. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Fit olmama kaygısı sizin stres seviyenizi artırarak aslında sizin fit olmanıza engel olan temel faktör olabilir. Dolayısıyla hayatınızdaki gerçek tehlikeler ile sadece kafanızdakiler arasındaki ayrımı ne kadar iyi yapabilirsiniz, yani farkındalığınızı ne kadar yüksek tutabilirseniz stres seviyeniz de o kadar düşük olacaktır. Bunu yapabilmek için meditasyon ve diğer mindfulness teknikleri harika bir yöntem olabilir. 2018 yılında yayınlanan bir derlemede mindfulness teknikleri yardımıyla kilo verenlerin katı diyet yapanlara oranla verdikleri kiloyu tekrardan geri almadıklarından bahsediliyor. Çünkü bahsettiğimiz üzere stres ortadan kalktığında sağlıklı beslenme alışkanlıkları devam ettirmek çok daha kolaylaşıyor. Kronik strese sebep olacak diğer bir faktör ise uykusuzluk. Eğer uyku miktarınız ve kaliteniz yetersizse bu stres seviyenizi yükseltip kronik stres yaşamanıza sebep olabilir. Sadece üst üste 2 gece 4 saat uyumak, yani uykusuz kalmak kronik stres seviyenizi, kortizol seviyenizi %21 oranında arttırıyor. Bu yüzden kortizol seviyenizi kontrol altında tutmanız için her gece ortalama 8 saat kaliteli bir uykuya ihtiyacınız var. Özetle kortizol vücudunuzdaki bütün hücrelere yağ depolamasını söylerken kortizol seviyesini düşürmeden bu yağlardan kurtulmanız imkansıza yakın olacaktır. Özellikle kortizolun yuva edindiği göbek bölgenizde. Bu yüzden göbek yağlarınız ile savaşınızda mutlaka hayatınızdaki kronik stresi ve dolayısıyla kortizol seviyesini azaltmanız lazım. Buna da biraz önce bahsettiğim aksiyonlardan en kolay uygulayabileceğinizi seçip başlayabilirsiniz. Bu aksiyonları alışkanlık haline getirdikçe emin olun bugüne kadar bir türlü veremediğiniz göbek yağlarınızdan kurtulmanız tahmin etmediğiniz kadar kolaylaşacaktır. Üstelik süreç içerisinde kortizol seviyeniz düştükçe daha iyi hissedeceksiniz ve belki de en önemlisi daha sağlıklı bir vücuda sahip olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Olabildiğince stressiz kalın.